Bir başka videomuzda sizlerleyiz. Bugün ETH ve Ethereum katillerindeki son gelişmelerden bahsedeceğiz. Ethereum'un merakla beklenen Londra Hard Fork'u aktif hale getirildi ve Bitcoin'in pazar hakimiyetine meydan okumak için büyük adımlar atıyor. Ancak Ethereum'un rakipleri de kendilerini sürekli geliştiriyor. Ethereum katilleri olarak adlandırılan, gelişmekte olan blok zinciri platformları, merkezi olmayan finans yani DeFi, değiştirilemez token yani NFT ve akıllı sözleşme pazarından daha büyük bir pay almak için çabalıyor. Ölçeklenebilirlik, Ethereum ağının ve merkezi olmayan finans endüstrisinin başarısını etkileyen en büyük sorunlardan biridir. Vitalik Buterin 2015 yılında Ethereum piyasaya sürdüğünde platform için büyük talebi tahmin edemezdi. Bu da gaz ücretlerinde büyük artışlara neden oldu. Ethereum'un konsensüs algoritması ile ilgili bir başka sorun da her işlemin muazzam miktarda hesaplama gücü gerektirmesidir. Bu da dünyanın ilk kripto para birimi olan Bitcoin'e benzer şekilde sistemin enerji tüketimini yüksek hale getirir. Son derece güvenli olmasına rağmen Ethereum'un tüm Peru ülkesi tarafından tüketilenden daha fazla enerji tükettiği tahmin ediliyor. Ethereum şu anda Ethereum 2.0 olarak da bilinen en büyük güncellemelerinden birinin ortasında. Bu güncelleme ile %99 daha az enerji tüketilmesi, gaz ücretlerinin oynaklığının düşmesi hedefleniyor. Ancak Ethereum 2.0 piyasaya sürülürken rekabet kızışıyor. İşte akıllı sözleşme yarışında Ethereum'un en büyük 4 rakibi. 1. Cardano. Geçmiş videolarımızda da bahsettiğimiz Cardano, Ethereum katilleri denilince akla ilk gelen kripto para olacaktır. Cardano, dApp'ler oluşturmak ve akıllı sözleşmeler yürütmek için açık kaynaklı bir blok zinciridir ve hala geliştirme aşamasındadır. İleri teknolojisinin birinci ve ikinci nesil blok zincirlerinin yani Bitcoin ve Ethereum'un yarattığı sorunları çözmeye çalıştığı anlamına geliyor. İki platform iki temel konuda rekabet ediyor: akıllı sözleşmeler ve konsensüs mekanizmaları. Ethereum ağı zaten eksiksiz akıllı sözleşme işlevselliği sunduğundan akıllı sözleşme yarışını şu anda önde götürüyor. Cardano henüz akıllı sözleşmeler sunmuyor. Ancak Alonzo olarak bilinen ilk akıllı sözleşme test ağını başlattı. Alonzo yükseltmesi Ağustos 2021'in sonunda tamamlanacak. Eylül'de çok beklenen akıllı sözleşme işlevselliğinin dağıtılması ve blok zincirinde merkezi olmayan finans uygulamalarının etkinleştirilmesi bekleniyor. Cardano'nun Proof of Stake algoritması işlem doğrulaması, Ethereum'a kıyasla hesaplama gücünün yalnızca bir kısmını aldığından ağı enerji yönünden daha verimli ve çevre dostu hale getirir. Ancak Ethereum'un da Proof of Stake algoritmasına geçişi ve Cardano'nun akıllı sözleşmeleri başlatması 2021'in ikinci yarısı için rekabeti arttırıyor. 2. Binance akıllı zinciri. Popüler dijital varlık borsası Binance tarafından 2019 yılında oluşturulan blok zinciri Binance akıllı zincir, akıllı sözleşme alanında Ethereum'la rekabet eden bir başka projedir. Binance Chain'in yüksek işlem hacmini Binance akıllı zincirinin akıllı sözleşme işleviyle birleştirir. Ethereum'a karşı Binance akıllı zincir söz konusu olduğunda Binance daha hızlı ve daha ucuz işlemler sunar. Ağın ortalama 3 saniyelik bir blok süresi ve 39,2 TPS'lik bir verime sahip olması onu Ethereum'dan yaklaşık 3 kat daha hızlı hale getiriyor. İşlem ücretlerine gelince BSC Ethereum'un daha ucuz bir alternatifidir. BSC'nin benimsenmesinin bir işareti ağın günlük işlemlerde zaten Ethereum'u geçmesidir. 11 Temmuz 2021'de BSC, Ethereum ağının günde 1,1 milyon işlemini neredeyse 3 katına çıkararak toplam 3,2 milyon işlem gerçekleştirdi. Binance düzenli olarak token yakma işlemi gerçekleştirir ve bu da BNB'nin değerinin zaman içinde yükselmesine neden olabilir. Binance Smart Chain'in güçlü piyasa değerine rağmen uzmanlar, Ethereum 2.0'ın ağın ana sorunlu noktalarını çözerek başarılı bir şekilde yayılması şartıyla yakın gelecekte Ethereum'u tahttan indirmenin pek mümkün olmadığına inanıyor. 3. Solana. Solana Labs kısa süre önce Andreessen Horowitz ve Polychain Capital liderliğindeki 314,15 milyon dolarlık özel token satışını tamamlayarak yatırımcıları heyecanlandırdı. Ayrıca Solana üzerinde mint edilen NFT'ler de diğer bir sıcak gelişme. Böylece Solana 82 dolar seviyelerini görerek rekor kırdı. Solana, Ethereum'dan yaklaşık 3800 kat daha hızlıdır ve Ethereum'un işlem başına ortalama 6,5 dolarına kıyasla işlem başına yalnızca 0,0025 dolara mal olur.
Solana blok zinciri birçok sorunu çözdüğünü iddia eden 4. nesil bir blok zinciri olarak bilinir. Ağ verimliliği mümkün kılan 8 temel yeniliğini sunarak güvenliğinden veya merkeziyetçiliğinden ödün vermeden hızlı ve ölçeklenebilir bir sistem oluşturur. Şimdi, Solana'nın temel protokolü Ethereum'dan daha hızlı ve daha verimli. Peki neden onun yerini almadı? Çünkü en yenilikçi teknolojiye sahip olmak bu hızla gelişen endüstride her şey değildir. Mart 2020'de piyasaya sürülen beta ana ağıyla Solana, temel işlem yetenekleri ve akıllı sözleşme özellikleriyle geç bir başlangıç yaptı. Eksiksiz işlevselliğe sahip olmasına rağmen ekibi kendini geliştirme aşamasında olduğu için Ethereum'u yakalaması zaman alacaktır. Ancak Solana'nın sağlam altyapısı sayesinde hem Solana hem de Ethereum'un bir arada var olacağı bir pazar çok daha olası bir ihtimal. 4. Polkadot. Polkadot, birbirine bağlı bir blok zincirleri interneti oluşturmayı ve böylece Ethereum, EOS ve Cosmos ile aynı ligde rekabet etmeyi amaçlıyor. Yine de Polkadot, ana ağı Mayıs 2020'de başlatıldığı için birlikte çalışabilirlik yarışına geç girdi. Polkadot'un arkasındaki ekip olan Web3 Foundation, Ethereum'un başka bir kurucu ortağı olan Gavin Wood ve Parity Technologies CEO'su Jutta Steiner tarafından kuruldu. Polkadot, son kullanıcıları güçlendirmek için birbirine bağlı bir blok zinciri ağı oluşturarak Web 3.0 için altyapı oluşturmaya odaklanır. Polkadot'un dahili belirtici DOT, dApp'leri ve akıllı sözleşmeleri dağıtmak için ağ üzerinde bir yönetim tokeni ve işlemsel para birimi olarak kullanılır. Polkadot, mevcut blok zinciri altyapısını çevreleyen en büyük iki eleştiriyi, ölçeklenebilirliği ve enerji tüketimini çözmeyi amaçlıyor. Bunların ikisi de Ethereum topluluğu için yaygın sorunlardır. Kısa vadede Polkadot'un Ethereum'un popülerliğini çalması pek olası değil. Ancak kesinlikle blok zinciri ekosisteminde devrim yaratma potansiyeline sahip en ilginç teknolojik alternatiflerden biri. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.